Efendim 1.18 güncellemesiyle beraber bayağı bir değişiklik söz konusu. İlk önce bir videosunu izleyeceğiz. Ardından basitçe şöyle haberin içeriğine bakıp sonra da oyuna dalıp deneyebildiğimiz kadarını deneyeceğiz birlikte diyorum ve başlıyorum efendim. Hadi bakalım. Dur lan. Evet, bir sürü değişiklik var. Bakacağız. Altyazı nerede? Heh. Burada. Hazır mıyız? Son bir sorularınıza bakalım. Peki İngilizce konuşmazlarsa nasıl iletişime geçeceğiz? İngilizce konuşurlar elbet. Replay izleme kurulundan ne zaman sana tahminen video gelir? Bakacağım ben onlara yarın. Replaylere bakacağım. Bir soru soracağım. Ben önce PES savaşında çok iyiyim. İlk 5'te her zaman kesiyorum. Fakat rastgele savaşta bu kadar iyi değilim. Kendimi nasıl geliştireyim? Kısaca bir fikir söyleyebilir misin? Alfonso Tarık. Sana vereceğim tek tavsiye benim YouTube'daki replay videolarımı izlemek. Bir insanların neden o tanklarla, neden o hareketleri yaptığını anlattığım, detaylıca anlattığım videolar var. Oradaki maçları izleyebilirsin. Ya da yok bot, sen ne anlarsın lan iyi oyunculuktan dersen, kardeş bir sürü YouTube'da kanal var. Burada oynamaya çalıştığın tankla ilgili oynanmış bir sürü güzel maç örnekleri var. Bunları izleyerek onların o maçlarda, o haritalarda yaptıklarını sen de kendi oyununda taklit etmeye başlayarak, ilk önce taklit ederek sonrasında da onların niye öyle yaptığını diye anlayarak kendini geliştirebilirsin. Hepimiz böyle geliştik. Kimse doğuştan 3000 VN8'de 5000 VN8'de olmadı. Herkes tecrübe kazana kazana, tecrübeli oyuncuları izleye izleye, bazı durumlarda da kendi kafasını kullana gelişti. Hadi bakalım. 1.18. Let's go. In update 1.18, players can expect a brand new map and a number of improvements to well-known locations, as well as important adjustments to familiar tanks and a completely new branch of vehicles. And you can try it all out on the common test. Learn more about it in this quick video. Şimdi sünnetlenen tanklar var. Kranwagen, Fransızların AMX Emil'i, Amerikanların ağır tankları ve bazı ıvır zıvır küçük tanklarda denge değişiklikleri söz konusu. Özellikle Kranwagen sünnetlendi. After a short break, we've gotten back to work on vehicle balance. Remember, these test parameters may change. At the moment, the Kranwagen and Emil 2 are performing too well in battle. So we've decided to make them a little less intimidating while still keeping their shtick, their sturdy turret and magazine. The Kranwagen will be slower. We've decreased its top forward and reverse speed to make it more of a trench vehicle. Gun handling is now less comfortable and the magazine takes longer to reload. This will make the tank less forgiving of mistakes. The Emil 2 has undergone similar changes. Like its Tier 10 counterpart, the tank has now lost some of its dynamics and gun stats. The performance of the French heavy tanks with the cyclic guns has lagged slightly behind the competition. Now, with the upcoming changes, it will be easier for them to survive on the battlefield. This applies to all tiers except Tier 9. The AMX M4 MLE 51 has been competitive from the start, so only small changes have been made to its characteristics. However, the Tier 10 tank has undergone dramatic changes. The vehicle's sides are now thicker and its HP is higher. The stabilization and penetration of both guns have been improved. The standard shell. Yani kısaca diyor ki ben bu seviyenin 10 seviyesi oynanmaz. Bu Fransız tankların 10 seviyesi değil 9 seviyesi oynanır diyordum ya. Şimdi evet Wargaming bunu da kabul ediyor. Diyor ki aynen diyor 9 seviyesi zaten iyi de diyor ama 10 seviyesi çok da iyi değildi diyor. 10 seviyesinde şöyle bir iyileştirme yaptık diyor. Her şeyine kısacası. Yan zırhından tut top dağılımına, isabetine, reload'una kadar. Her şeyinde bir iyileştirme söz konusu. Artık belki de 10 seviyesi de oynanabilir mi acaba? Bakacağız. Shells for the 120mm gun and the special shells for the 130mm now offer better penetration. At the same time, the hull traverse speed has been slightly decreased. For the Tier 8 AMX 65T, gun dispersion
durability, and crossing capacity have all increased. Abi. Bu tankı ne kadar değiştirirlerse değişsinler bu tank oynanmaz. bu taretle oynanmaz. Kimse oynamaz bunu. Bu taretle bunun taretini değiştirmeleri lazım. İstediğin kadar karakteristiği iyileştir. Taretin şekli değişmediği sürece bu tanktan bir cacık olmaz. It will also be easier for the Tier 7 vehicle to Ama bak bu oynanır. Bak bu güzel oldu. Bu tank iyi oldu. play on the front line, thanks to its improved frontal turret armor and increased hit points. Moreover, the stats of the entire main branch of American heavy tanks have changed. The only exception is the T110 E5, which has shown decent performance since the last rebalance. The M103 is now slightly less maneuverable, but its hit points and gun stabilization have improved. Ya yılların M103'ünü oynatmak için ne taklalar atıyorsun ya. Olmuyor işte bu tank. Olmuyor, ne yaparsanız yapın yani. M103 yumurta kafa. Ben gene de çok beğenmedim M103. E32 güzel oldu ama. Will hit and penetrate easier. Also the M3 Stuart, T6 Medium, T1 Heavy and M6 have all been given a boost. Ah yavrum. Ah T29'um. Balığım, üzümlü kekim benim. Bunu sünnetlediler. On the other hand, the T29 now takes longer to aim, load and traverse. Görüş mesafesi gitti. Başka ne oldu? On the other hand, the T29 now takes görüş mesafesi gitti. Hareket dönüş kendisi de yavaşladı. Nişan alma süresi hayvan gibi yavaşladı. Reload süresi de çok uzadı. Yani 7 seviyenin en iyi ağır tankı T29'du. Artık T29 mu yoksa Fransız 7 seviye mi? Bakacağız. İbreler sanki birazcık daha böyle T29'dan böyle döndü. Sanki Fransız'a doğru gidecek gibi ama bakacağız. Longer to aim, load and traverse. The M44, an American Tier 6 SPG, will cause less damage. Sonunda. Now the differences between the Tier 6 tank and its Tier 7 counterpart will be much more evident. A number of other mid-tier vehicles have also been rebalanced. The characteristics of the KV-1S, M4A3E8 Sherman, Type 58, TVP VTU, and 2 French tank destroyers will improve. Many of these vehicles are already popular among newcomers, which will help make their game journey smoother. At the same time, several mid-tier vehicles have lost some of their performance. And for the sake of consistency, we've made a few changes to other vehicles as well. You can read more about these changes in the article on the game portal. Evet, yani kısacası güzel 6 seviye tankları, 5 seviye tankları sünnetleyip onun yerine oynanmayan, popüler olmayan tankları birazcık böyle boostlama yoluna gitmiş durumda. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz. KV-1S, Sherman, Type 58, VTU bunlar iyileştirilirken Skoda T25 benim balım, CS44 çok güzel aletti, nerflenmiş. Bedri T67, T40, Su-76 gibi tanklarda sünnetlenmiş durumda. Detaylar zaten şeyde, haberde, haber sayfasına girdiğiniz zaman bütün detaylar orada yazıyor. Oradan teknik özelliklere bakabilirsiniz. Biz bu yayında ana tankları inceleyeceğiz. Diğer tanklara bakacak kadar tabii ki de bir vaktimiz, zamanımız yok. Devam ki. Yeni harita geliyor. Hadi bakalım. The winning map from Recon Mission Season 1 is ready to enter random battles. Meet the outpost. On this map, you'll be forced to fight nose to nose in the town while tanking to your heart's content. Şehrin içinde çarpış diyor ama şehir dediği de yalandan 3 tane bina koymuşlar. Bunu şehir diye yutturmaya çalışıyorlar. Oğlum bütün artiler burayı cayır cayır döver lan. Böyle şehir mi olur? Neyse. Açık harita lazımdı bize zaten. Boş ver. Açık olması daha iyi. Devam. Or you can choose to fight for the fortress on the hill. It's a risky ascent, but if successful, you'll have control over a significant part of the map.
Further on in the swamps, you'll be able to easily set up ambushes and fight in fast vehicles. The old battlefields have also received some attention. Bu yeni harita tam tank avcılarının haritası olmuş bence. Orta bölgede işte light'lar, orta tanklar, ağır tanklar kapışırken asıl darbeyi arkada yatan tank avcıları saplayacak. Sapla yapacaklar arkadan. Sağlam PD maçları görebiliriz orada. Madenler haritasının böyle şeyi gibi, böyle birazcık götünden çektirmiş, biraz burasından çektirmiş, madenler yapmış gibi algıladım ben. Update 1.18 features a number of changes to existing maps. On Moravanka, the left flank has significantly improved. Small hills and buildings now provide much more cover. This part of the map has become more welcoming for slow, heavily armoured vehicles. In the encounter battle mode, the location of the base has also been changed. This will balance both teams' ability to control the area. In Berlin, changes to the urban area aim to strengthen the position of the right team. The balcony in square C6 has been reworked. This has been done to match the balcony on the opposite side. In addition, the map has been removed from encounter battles. The changes in Redshear aim to balance the sides in favour of the upper team. The passage to the airship is now better protected against fire from other directions. It's now much safer for scouts to depart from D6. The assault mode has been updated in favour of defence. The base and spawn points of both teams have shifted. Pearl River has also become more balanced. When playing from the lower spawn point, players can now get to the central passage faster, and the passage itself has become wider. There's also a new well-defended position here. The terrain on korunaklı dediği yer de tam böyle beynine artıyla vurmalık yer. Bayağı korunaklı. Siegfried Line has been changed slightly. Now the hill in square A7 is flatter. Moreover, the assault mode base and spawn points have moved a bit. On Lakeville, one of the most popular positions for light tanks has been improved. Now you can spot enemies in the center from one side of the house and in the city from the other. The central hill in the canyon has become easily accessible from both spawn points. Burası mantıklı oldu. Burası çok sıkışıyordu. Buradan şöyle birilerinin hamle yapmasına müsaade eden bir tepe açmaları gerekiyordu gerçekten. Çünkü biz zorluyorduk böyle buradan böyle. Karatimizin ucuyla böyle çıkıp vurmaya çalışıyorduk. Bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Burası olmuş bence. Burası şurayı biraz daha rahatlatıp şey açacak. Hamle alanı açacak yani. Burası çok sıkışıyordu. İyi oldu bu. Bunu beğendim. Diğerleri olmasa da olurdu ama bu iyi. On Karelia, selective improvements have been made to the shapes and positions of several boulders. This will secure flanking from the upper base. Ghost Town. Players in heavy vehicles will feel the most significant improvements here. The major clash area is now covered against long-range fire. Tank destroyers that used to camp far from the center of events should look for new positions. Note that this change will affect players on both sides. The Paris map now features a new terrace in the corner of a house in square H7. This will make it harder for any... Ah be, ne güzel maç başı buradan saplıyorduk FV4000'lerimizle, yak panzerlerimizle. Şimdi bunu yapamayacak mıyız? Enemies in E3 to hit vehicles crossing the street. On Glacier, the path to the aircraft carrier has become much safer, and there is now more cover in both. Bu bölgeler ne güzel free damage bölgeleriydi. Maç başı buradan saplıyorduk böyle 2K 3K, ondan sonra devam ediyorduk yolumuza. Ulan ekmekler gitti, ekmekler. Tülay geri dön. Areas. Artillery from the lower base is now able to assist allies on serpentine roads. This has been updated to match the conditions on the other side. On the Abbey map, there's no longer the option to hoist up in square E5. On El Halouf, changes have been made to square A1. Previously, only the upper team could comfortably play hull down here. Now, thanks to the new boulder, the position benefits both sides equally. The update. Ulan o köşe de çok mantıklı. Yemin ederim şuranın yıllardır böyle olması çok dengesizdi.
Yani bir tarafa avantaj varken diğer tarafa avantaj yoktu. To the new Buraya boulder, bu the parçanın position gelmesi benefits both sides equally. doğru. The updates to Serene Coast are minor, but still positive. In the past, if you fell into the water, it was impossible to get out. This has now changed. And finally, Himmelsdorf. The castle and surrounding terrain are now more symmetrical. This way, the upper team will be as comfortable here as the lower team. Moreover, it's now easier to move and play hull down in squares D9 to E9. The new Italian tank destroyers will also feel comfortable tanking here, but more on that later. For now, let's talk about the matchmaker. Evet, şimdi geliyoruz Botoş'unuzun yıllardır söylediği konulardan bir tanesine. İyileştirilmiş matchmaker. Ne demiştik yıllar öncesinde? Wargaming kardeş oyuncu kaybetmeye bu şekilde devam ettiği sürece bizim istediğimiz değişiklikleri oyuna getirmek zorunda kalacak. Yavaşlata, yumuşata getirecek ama bunların hepsi oyuna gelecek demiştik hatırlarsanız. Beni sıkı takip eden arkadaşlar bunlardan bahsettiğimizi hatırlarlar. Ve bunlar bir gerçekleşiyor. Bakıyor ki oyuncu sayısı her gün düşüyor, her gün azalmakta. Ne yapacak? Adam mevcut oyuncuları memnun etmek için bazı değişiklikleri istemeye de olsa yapmak zorunda. Bazı istenmeyen değişiklikleri oyuna getirirken bazı istenen şeyleri de vermek zorunda. Bir nevi havuç tavşan mevzusu yani. Bizim için iyi mi? İyi. Bazı şeyler bizim için iyi. Bazı şeyler de kötü. Ama en azından istediğimiz şeylerin bir kısmı oyuna geliyor ve gelmeye de devam edecek. Eğer bu duruşumuz devam ederse VG yavaş yavaş oyunu evirecek bizim istediğimiz tarafa doğru. Tabii arada gene kendi çıkıntılıklarını da yapacak illaki. Bir tanesi de bu. Bizim istediğimiz konulardan bir tanesi bu. Hadi bakalım. Yıllarca istemiştik bunu. Yıllar sürdü. To improve your battle experience, we're introducing some new rules for balancing light tanks and artillery. First of all, there are new restrictions to balance the number of light-tracked and wheeled vehicles. The matchmaker will now be stricter when balancing light tanks between teams, and will always aim to put the same number of these vehicles on each team. This means that there will be far fewer battles between teams with uneven numbers of light tanks. Wheeled vehicles will now be more strictly balanced as well, and there will be a limit of one wheeled tank per team. To support these changes, bir takıma bir tane tekerlekli tank yeter. İki tane olduğu zaman güzel oluyordu. Bir tanesi mal çıkıp ölüyordu, ikincisi birazcık akıllı davranıyordu. Ama olsun abi. Bir tane tekerlekli yeterli yani. Birden fazla tekerlekli piç ediyor oyunu. Gerçekten piç ediyor yani. İyi. Devam. And avoid a significant increase in waiting time for light tanks in a platoon. We are also introducing a limit of no more than one light tank in a platoon from Tier 7 onward. We're still experimenting with these restrictions, so our developers will be keeping a close eye on the matchmaker's stability, queue fluctuations, and waiting times, then make any necessary adjustments. The second important change concerns the number of SPGs per team. The majority of battles will now have 0 to 2 SPGs per team. Starting with update 1.18, the matchmaker will aim to keep the number of battles with 3 SPGs per team to an absolute minimum. The number of battles with 3 SPGs will greatly depend on the time of day and day of the week, as well as the number of artillery players waiting in the queue, among other things. Nevertheless, the matchmaker will always try to limit the number of SPGs on a team to 1 or 2 or none at all. Gayet güzel değişiklikler. Artı sayısının sıfıra yakınsamaya çalışması matchmaking'te. Hafif tankların özellikle tekerleklilerin dengelenmesi ve hafif tank sayılarının farklı olmasının tamamen yok edilmeye çalışılması. Güzel. Ama yetmez. Daha da devamını bekliyoruz. Ağır tankların da rollerine uygun dağıtılmasını. Bir tarafta mouse varsa öbür tarafta AMX-50B olmamalı yani karşılığında. Mouse varsa kardeşim Type 5 Heavy gibi bir şey olmalı karşılığında. Ya da vice versa. Ya da tam tersi. Keza orta tanklar aynı şekilde. Bunlar ne kadar dengeli dağılırsa maçlar o kadar kapışmalı geçer.
Ha, bunun içerisine oyuncu istatistiklerini de böyle serpiştirirse, ki bence gerek yok oyuncu istatistiklerine kadar kasmaya. Çünkü Wargaming'in o kadar oyuncusu yok. Çok oyuncusu olsaydı bunu da serpiştirirdi. Ama onu da yaparsa tabii ki tadından yenmez. Bunun dışında bence bazı seviyelerden sonra, nasıl diyeyim yani, hani hatta komple her şeyi silip artı eksi 1'e bile geçilebilir yani. Hani artı eksi 2 olduğu zaman tanklar çok acayip bir hal alıyor. 8 seviyede böyle 10 seviye gibi tanklar, 6 seviyede işte 8 seviyeymişçesine çılgın tanklar ortaya çıkartmaya sebebiyet veriyor mevcut metada. Halbuki artı eksi 1 olsa her şey daha smooth, daha yumuşak geçebilir. Bunlar da zamanla beklediklerimiz. Bunların da hepsi olacaktır ilerleyen zamanlarda. Devam. If you're having trouble finding your way around the maps, try the updated scenarios in topography. The vehicle routes and target positions are now even more consistent with the realities of random battles. Learn to play smart with topography. If you're a total newbie, be sure to try out Tank Academy right after completing the initial tutorial. This series of missions will gradually introduce you to the various features of the random battles gameplay. And best of all, you'll get useful rewards. Bu özelliğin oyunun 12. yılında gelmesi peki? Mükemmel Wargaming zekası. 12 yıl sonra ya yeni oyunculara oyunu niye öğretmeyelim ki? Ya yeni oyuncular böyle niye öğrenmesin oyunu? Onlara böyle senaryolar hazırlamayalım ki. 12 yıl sonra ama. 12 sene sonra. Neden olmasın ya? Neden olmasın ki? Zararın neresinden dönersen dön, kârdırı çok yanlış anlamışlar. Some visual changes that will bring together the overall tone of the improvements in a number of ways. Now, destroying the tracks on any tank in the game will look as impressive as it does on the Yo tanks. The tracks work as a separate physical model. They react to objects around them and behave like they would in real life. This configuration significantly affects performance. It should only be enabled if your PC supports a good frame rate in the game, and it will only be enabled by default with the high and ultra settings. Last but not least, the Italian tank. Ve gelelim en son aşamaya. İtalyan tank avcıları. Aslında İtalyan ağır tankları diyebiliriz bunlara bence. Hadi bakalım. Destroyers. Get ready for a unique branch of TDs featuring armor, turrets, and very interesting guns. Their characteristics are still being tested and may change, but it's already clear that these vehicles have real character. The Tier 5 and Tier 6 vehicles are classic tank destroyers that hark back to the German roots of the Italian tank industry. Tier 7 is where the special treats of the line truly start to emerge. These vehicles have turrets with limited traverse angles and excellent gun elevation and depression angles. Their impressive armor allows them to really show off their full potential. The tanks also have a very unusual magazine, with long reloading times for each shell, but speedy reloading for the whole magazine. You're faced with a hybrid of a magazine and cyclical firing. However, further down the line, the vehicle's boosted armor transforms them into full-fledged assault TDs. In addition to its impressive armor, the Tier 8 vehicle has a sloped turret ring that allows it to keep a low profile and lower its gun just as well when traversing the turret. At Tier 9, this feature is even more striking. Here, the turret occupies the majority of the frontal projection, which will come in handy when utilizing gun elevation and depression angles. The 127mm gun continues the magazine tradition. The Contraccaro 1 Mark II will both prepare you for Tier 10 and quickly become one of the top vehicles in your garage. And at the end of the labyrinth, the Minotaur awaits. A large and sturdy turret, well-sloped armor, 10 degrees of gun depression, and an arc of fire covering 90 degrees.
Even a 5-shell magazine dealing 530 HP of damage each, the entire magazine may reload very quickly, but the individual shells take a long time. Think of it as a regular gun with an incredibly quick reloading time, but a tolerable penalty of 24 seconds every 5 shots. And to spice it all up, great penetration. The Contacaro 3 Minotaur can provide impressive fire support, or it can lead the attack and break through enemy defenses with its strong head. The bull lowers its horns, stomps the ground with its hoof, and the enemy better step aside. Hele. You can test this vehicle and all the other changes during the common test. Subscribe to stay up to date on all World of Tanks news, and good luck on the test battlefield. Hadi bakalım. Efendim 1.18 güncellemesi kısa bir süre sonra gelecek. Herhalde bu haberler çıkalı ne zaman olmuş? Bu haber 4 Ağustos'ta çıkmış. Şu anda biz 22 Ağustos'tayız. Yani artık eli kulağında, hoca okudu okuyacak yeni güncellemeyi. Geldi gelecek.com. Yanılmıyorsam ne zaman gelmiş? 18 Ağustos'ta da ortak testin 3. iterasyonu gelmiş. Yani artık bitiyor diyor yani. Hani ortak test bitiyor. Canlıya alacağız artık. Az kaldı. 1.17 bitiyor kardeşim. Bir hafta falan kaldı demek bu. Artık ortak testin 3. versiyonu da geldiyse ve bu geleli daha 4 gün olduysa bir hafta da ortak test 3'te kalsa sonra kapanır gelir. Yani kabaca Eylül'le beraber yeni güncellemeye geçeriz efendim. Gördünüz bir sürü değişiklik var. Yeni hat var. İşte değiştirilen bir sürü tank var. Haritalar var. Matchmaker var. Sanki yeni baştan oyunu yazmışlar gibi. Yeni bir oyuna geçiyormuş gibi bir güncelleme. Bol değişikliği, bol farklılıklar içeren, kimilerinin sünnetlendiği, kimilerinin zenciye dönüştürüldüğü bir güncelleme bizi bekliyor efendim. Çok detay var. Çok fazla değişen şey var. O yüzden hepsini bir tane yayında bitiremeyiz. Bu yayında sadece ana değişikliklere bakacağız. Neye bakacağız? İtalyan ağır tankını inceleyeceğiz. Fransız'ı inceleyeceğiz. Kranwagen'a bakacağız. Sünnetli Kranwagen'a. Ve onun dışında zamanımız kalırsa diğer tankları da ufak tefek inceleriz. Yeni haritada karşımıza çıkarsa yeni haritaya da bakarız elbette. Ve matchmaker, maç eşleştirici değişiklikleri de zaten hali hazırda bizde sürekli yaşıyor olacak. O zaman hazır mıyız?